Çağrı Bey, Selçuk Bey'in torunu, Mikail'in oğludur. Kardeşi Tuğrul Bey ve amcası Musa Yabgu ile birlikte Büyük Selçuklular Devleti'nin kurucusudur. Kuruluş sürecinde Selçukluların askeri beyni durumundadır. Tuğrul Bey'den 3 yaş büyüktür. Selçuk Bey'in hakimiyet tesis ettiği Cent'te dünyaya gelmiş olmalıdır. Babası Mikail'in 990'lı yılların sonunda gönderildiği bir savaşta şehit olmasından sonra büyük babası Selçuk Bey tarafından büyütülmüştür. İslami adı Davut'tur. 70 yaş civarında öldüğü bilgisinden dolayı doğumu için verilen 990 tarihi yanlıştır. Hicri yıl olarak verilen 70 senenin miladi karşılığı 68 olduğundan doğumu 992 yılına tekabül eder. Çağrı, Türk geleneğindeki 3 efsanevi kuştan birinin adıdır. Selçuk Bey'in Oğuz Yabgu Devleti'nde sübaşı, yani ordu komutanı, görevindeyken yaşadığı sorunlar sebebiyle Cend'e gelerek hakimiyet kurması ve ardından Müslüman olması Selçuklular için yeni bir dönemi başlatmıştır. Samaniler Devleti'nin Cend'de güçlü bir otorite kuran Selçuk Bey'den Karahanlılara karşı askeri destek istemesi üzerine Selçuklular Maveraünnehir'e geçme imkanına sahip olmuştur. Bu destek sayesinde Buhara yakınlarındaki Nur kasabası kendilerine yurt olarak verilince Selçuk Bey'in büyük oğlu Arslan Yabgu'nun idaresindeki Türkmenler buraya yerleşmiştir. Ancak Samanilerin başkenti Buhara, Gazneliler ve Karahanlıların işbirliği neticesinde düştü ve devlet 1005 tarihinde tamamen tarih sahnesinden çekildi. Arslan Yabgu, Karahanlı hanedan mensuplarıyla ittifak yaparak bölgede etkinlik kazanmıştı. Onun bu durumu, Selçuk Bey'in ölümünden sonra Cend'te kalamayan Çağrı ve Tuğrul Bey'in amcalarının yanına, yani Maveraünnehir'e gelmelerine yol açtı. Bu olaydan sonra kardeşler, ortak bir tarihin özneleri olmuşlardır. Arslan Yabgu, muhtemelen Karahanlı Ali Tegin'in baskısıyla yeğenlerine mesafeli bir tavır sergiledi. Bu durum zamanla Çağrı ve Tuğrul Bey'i Karahanlı İlik Han Nasr'ın hedefi haline getirmiştir. Zor durumda kalan kardeşler, diğer bir Karahanlı hanedan mensubu olan Harun Buğra Han'ın hakimiyet bölgesine gitmek zorunda kaldı. Ancak iki taraf birbirine güvenmediğinden Buğra Han Çağrı ve Tuğrul'dan devamlı olarak yanında kalmalarını istemiş, bu istek kabul görmeyince haftada 3 gün kardeşlerden birinin onun yanında kalması kararı alınmıştı. Muhtemelen Buğra Han, kardeşlerin herhangi bir taşkınlık yapmasını engellemek veya güçlerini bölmek istemişti. Nitekim bir süre sonra Tuğrul Bey yakalanarak hapse atıldı. Ardından Çağrı Bey'in üzerine asker sevk edildi. Buğra Han'ın bu saldırısı, Çağrı Bey'e bilinen ilk askeri başarısını kazanma imkanı sağladı. 130 civarındaki Karahanlı komutan Çağrı Bey'e esir düşünce, Buğra Han Tuğrul Bey'i serbest bıraktı. Çağrı ve Tuğrul kardeşler, her ne kadar başarı kazanmış olsalar da, bölgede kalamayacaklarını anlamış, tekrar Maveraünnehir'e dönmüşlerdi. Maveraünnehir'e geldiklerinde, Karahanlı Ali Tegin ile yaptığı işbirliğiyle, iyice güçlenen bir Arslan Yabgu bulmuşlardı. Arslan Yabgu, onlara karşı olan mesafeli tavrını devam ettirdi. Hatta müttefiki Ali Tegin, Çağrı ve Tuğrul Bey'in üzerine asker bile sevk etmişti. Neticede Çağrı Bey kardeşine, "Kurtuluş senin çöllere çekilmen, bana da Rumlarla savaşmaya gitmem için izin vermendedir," demişti. Böylece, Doğu Anadolu yeni yurt hedefi olarak belirlendi. Tuğrul Bey çöllere çekilirken, Çağrı Bey, küçük Ermeni krallıkları ve Gürcülerin hakimiyetinde bulunan bölgeye doğru yola çıktı. Çağrı Bey'in bu seferi için 1015 ve 1021 tarihi verilmektedir. Buna göre sefer 6 yıl sürmüş veya belirtilen tarihler arasındaki herhangi bir yılda yapılmıştır. Ermeni müverrih Urfalı Mateos'un 467. yılda Türk olarak adlandırılan bir grubun Vaspurakan eyaletine, yani Van Gölü çevresine girdiğini kaydetmesi, seferin 1018 tarihinde gerçekleşmiş olduğunu düşündürmektedir. Çağrı Bey ve yanındaki kuvvetler kuzeydoğudan ilerleyerek Kral Senekerim yönetimindeki Vaspurakan Krallığı topraklarına geldi. Kral, oğlu Davit'e Çağrı Bey'i durdurma görevi verdi. Davit, başkumandan Şabuh ile birlikte harekete geçti. Fakat sadece kılıçla Türklere saldırdıkları için başarılı olamamışlardı. Buna karşın Çağrı Bey'in kuvvetleri, ustaca ok atışlarıyla Davit ve ordusunu zor durumda bıraktı. Davit'in savaşı sürdürme isteği, Şabuh'un devreye girmesiyle sonlandırıldı. Ermenilerin geri çekilmesiyle Çağrı Bey seferdeki ilk galibiyetini aldı. Ardından
Gürcülerin hakimiyetindeki Nahçıvan'a yöneldi. Gürcü komutanı Liparit'in de onun karşısında durması mümkün olamadı. Böylece Çağrı Bey, ikinci karşılaşmadan da başarıyla ayrıldı. Daha sonra, Dovin'in güneyindeki Nige ilerlenerek, Bizans'ın Beşni Kalesi kumandanı Vasak Pahlavuni bozguna uğratıldı. Üçüncü galibiyetten sonra, Van Gölü çevresi, Nahçıvan ve Nig yöresi, Çağrı Bey'in kontrolüne girdi. Ancak hedef, buraya yerleşmek değildi. Bulundukları bölgede sıkışıp kalan, Selçuklu topluluklarına yeni yerleşim alanları bulmak için, keşif amaçlı yapılan bu seferde hedefe ulaşılmıştı. Tus valisi Arslan Cazib'in, takibatına maruz kalma ihtimalinden dolayı, dönüş sıkıntılı olabilirdi. Çağrı Bey, farklı bir plan yaparak kuvvetlerini böldü. Onları tüccar kılığına sokarak, Arslan Cazib'in tedbirlerini etkisiz hale getirdikten sonra, Buhara'ya ulaştı. Tuğrul Bey ile yaptığı görüşmede, yaşadıkları bölgede hakim olan güçler arasında tutunmalarının mümkün olamayacağını ve başarı kazanmalarının imkansızlığını vurgulayarak Batı'ya yani Horasan, Azerbaycan ve Doğu Anadolu'ya gitmeyi teklif etti. Batı'da kendilerine karşı koyabilecek güçte devletler yoktu. Bu düşünce farklı sebeplerle gerçekleştirilemese de, seferden sonra hem kendisi hem de Selçuklu topluluğu büyük itibar kazandı. Hatta, amcası Arslan Yabgu'ya bağlı bir grup onlara katıldı. Bu olaydan sonra, Çağrı Bey hakkında doğrudan bilgilere ulaşmak, uzun süre mümkün olamamaktadır. Doğrudan özne olmasa da, yaşanan pek çok olayda, onun da var olduğunda şüphe yoktur. Semerkant görüşmesinde alınan ve uygulanan kararlar, sonraki süreçte onu da etkilemiştir. Amcası Arslan Yabgu'nun, Karahanlı Ali Tegin ile yapmış olduğu ittifak ve ardından kazanmış olduğu güç, Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han ile Gazneli Sultanı Mahmud'un dikkatini çekmiş, iki hükümdar Semerkant yakınlarında bir görüşme gerçekleştirmişti. İki hükümdar da, Arslan Yabgu'dan aldığı destekle güçlenen ve Buhara çevresinde müstakil bir hakimiyet kuran Ali Tegin'in bertaraf edilmesini istemekteydi. Görüşmeden, Arslan Yabgu ile Ali Tegin'in bertaraf edilmesi, başıboş kalan Türkmenlerin de Horasan'a yerleştirilmesi kararı çıktı. Karar çerçevesinde, Selçuklu ailesinin lideri durumundaki Arslan Yabgu, Gazneli Mahmud tarafından esir edilerek hapsedildi. Yaşanan gelişmeyle, ailenin başına Musa Selçuk geçti. Fakat Çağrı ve Tuğrul Bey, gerçek anlamda Selçukluların yeni liderleri oldu. Gazneli Mahmud Türkmenleri Horasan'a yerleştirdikten sonra, bölgede çıkan kargaşayı bastırmak için hayli uğraştı. Sultan Mahmud'un daha sonraki hedefi, Çağrı ve Tuğrul Bey oldu. O sıralarda, yerleşebilecekleri yurt bulma hususunda, zor durumda olan kardeşlere yurtlar öneren Sultan Mahmud'un teklifi, amcalarının durumuna düşmek istemeyen kardeşlerce reddedildi. Karahanlı Ali Tegin de, Gazneliler ve Karahanlılara karşı ittifak yapmayı önermiş, ancak bu teklifte geri çevrilmişti. Bölgenin en önemli gücü ve Ali Tegin'den gelen teklifleri reddetmeleri, Selçuklulara karşı sert bir politika takip edilmesine neden oldu. Ali Tegin ilk olarak, Selçuklu aile bağlarını hedef aldı. Selçuk Bey'in oğlu Yusuf Yınal'a haber göndererek, ailenin lideri olarak tanıdığını bildirdi. Gelen tekliften sonra, Ali Tegin'in yanına giden Yusuf Yınal, Emir İnanç Yabgu unvanıyla Selçukluların yeni lideri ilan edildi. Ayrıca ona iktidarlar verildi. Fakat bu plan, Çağrı ve Tuğrul Bey'in hayatını etkilemedi. Planı başarılı olmayan Ali Tegin, askeri tedbirlere başvurarak Selçukluların üzerine yürüdü. Alp Kara Komutası'nda yapılan bu saldırıda, başta Yusuf Yınal olmak üzere, çok sayıda üst düzey Selçuklu beyi öldürüldü. Kısa sürede toparlanan Selçuklular, savaşmak veya bölgeden uzaklaşmak arasında tercih yapma görüşmeleri yaptıkları sırada, Alparslan'ın doğumu gerçekleşince, onlar bunu uğur kabul ederek savaşmaya karar vermişlerdi. Yapılan savaşı kazanan bu sefer Selçuklular olmuş, Alp Kara başta olmak üzere, pek çok önemli Karahanlı komutanı da öldürülmüştü. Böylece mevcut iki tehlikeden biri, bir süre bertaraf edilmiş oldu. İkinci tehlike durumundaki Gazneli Mahmud'un, 30 Nisan 1030 tarihindeki ölümüyle Selçuklular rahat bir nefes aldı. Ancak Ali Tegin'in baskısı hiç bitmedi. Selçukluların yeni yurt arayışı, Gaznelilere tabi Harizmşah Altuntaş'ın, Harizmi Selçuklulara kışlak olarak açmasıyla neticelendi. Harizmşah Altuntaş'ın 1032 yılında ölümü üzerine, yerine oğlu Harun geçti. Harun bağımsızlık kazanmak arzusu taşıdığından, askere ihtiyaç duyuyordu. Bu noktada Çağrı ve Tuğrul Bey'e haber göndererek,
babasının sadece kışlak olarak yerleşimlerine açtığı Harizm'de tüm sene kalabileceklerini bildirdi. Mektubunda Horasan'a saldırma niyetinde olduğunu, bunu gerçekleştirdiğinde ordusunun önünde yürümelerini, bunun içinde Harizm'de dinlenerek güçlenmelerini istedi. Çaresiz durumdaki Selçuklular bu teklifi kabul etmişlerdi. Harun'un düşüncesi, Gazneliler Devleti'nin ona yönelik bir suikast planı yapmasına neden oldu. Selçukluların Harizm'deki yaşantısı, o sırada Cent hakimi olan ve Oğuz Yabgu Devleti'nin son hükümdarının torunu olduğu kabul edilen Şah Melik'in yaptığı ani bir baskınla kesintiye uğradı. Bu baskında 8.000 civarında insan kaybeden Çağrı ve Tuğrul Bey, Harizm'den ayrılmak üzere harekete geçmişlerdi. Baskın haberi ve Selçukluların Harizm'den ayrıldıklarını öğrenen Harun, göndermiş olduğu hediyelerle onların Harizm'de kalmalarını sağladı. Çaresiz bir şekilde Harizm'e geri dönen Çağrı ile Tuğrul, kısa süre sonra Ali Tegin'in ölmesi, Harun'un da Gazneliler tarafından öldürülmesiyle zor durumda kalmışlardı. Şah Melik'in muhtemel bir saldırısı, onlara büyük zarar vereceğinden Harizm'den ayrılmaya karar verdiler. Gidebilecekleri yerlerden biri olan Maveraünnehir, idareyi ele geçiren Ali Tegin'in oğullarıyla araları bozuk olduğundan seçenek değildi. Şah Melik korkusundan dolayı Harizm'de kalmaları mümkün olmadığından onlar da Gaznelilerin hakimiyetindeki Horasan'a gelmişlerdi. Gaznelilerden izin almadan Horasan'a gelen Çağrı, Tuğrul ve amcaları Musa Yabgu idaresindeki Selçuklular, kendilerine yurt verilmesi hususunda Horasan'ın en üst yöneticisi durumundaki Suriye mektup gönderdi. Doğrudan Sultan Mesud'un divanına yazmaya cesaret edemediklerini belirten Selçuklular, Altuntaş'ın ketüdası olup, daha sonra Gazneliler veziri olan Ahmet Abdüssamed'in kendilerine destek vermesini istemişlerdi. Vezir bu isteği normal karşıladı. Ona göre Selçuklular, grup grup gelerek sultana bağlılık bildirir. Sultan da onlara yaşayacakları yerler verebilirdi. Ancak Sultan Mesud, yaşanan bu oldu bitti karşısında çok sinirlenmiş, vezirin muhalefetine rağmen Çağrı ve Tuğrul Bey'in üzerine bir ordu göndermişti. Seçkin askerlerden oluşan, Beydoğdu idaresindeki 15.000 kişilik bu kuvvet, Çağrı Bey'in askeri dehası sayesinde mağlup edildi. Alınan mağlubiyet, Gazneliler tarafında moralleri bozarken, Selçuklu tarafında zaten var olan endişenin daha da artmasına neden oldu. Yaşayabilecekleri yurt vermelerini istedikleri devletin ordusunu yenmiş, itibarına zarar vermişlerdi. Yaptıkları toplantılar neticesinde, savaşta galip geldikleri için Gaznelilerden özür dilenmesine karar verildi. Buharalı bir danişment, elçi olarak Gaznelilere gönderildi. Karşılıklı gönderilen elçiler vasıtası ve özellikle Gazneli vezirinin çabaları neticesinde iki taraf arasında bir anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre Çağrı Bey'e Dihistan, Tuğrul Bey'e Nesa, Musa Yabgu'ya da Ferave'nin yurt olarak verilmesi kabul edilmiş, ayrıca kendilerine Dihkan unvanı verilmişti. Böylece Selçuklular, Horasan'da küçük çaplı siyasi bir teşekkül haline gelmişlerdi. Barış yapılmış olsa da, görüşmeleri yürüten Gazneli elçisine göre, Selçukluların verdiği sözlere güvenmek çok da mümkün değildi. İki taraf arasındaki barış, belki de bu yüzden çok uzun sürmedi. 1036 yılı başlarında, Horasan Divanı Reisi Suri başta olmak üzere pek çok şehirden, Türkmenlerin Selçuklularla birlikte Horasan'da kargaşa çıkardıkları bildiriliyordu. Gelen haberlerden sonra Gazneliler, Hacip Fazıl komutasında ikinci bir orduyu Horasan'a gönderdi. Gönderilen ordu, Selçukluları bir hayli tedirgin etti. Bundan dolayı, itaat etmeye devam ettiklerini bildirir bir mektupla, Gaznelilere bir elçi göndermişlerdi.